Bir hücreyi canlı yapan şey sadece zar ve sitoplazma mı, yoksa arka planda işleyen özel moleküller mi? Bugün organik moleküllerin nasıl yapı taşı, enerji kaynağı ve düzenleyici olarak görev yaptığını keşfedeceğiz. Hazırsanız yaşamın kimyasal şifresini çözmeye başlıyoruz. Metabolizmanın devamlılığında organik moleküllerin görevleri nelerdir? Metabolizmanın devamlılığında organik moleküller çok önemli görevler üstlenir. Karbonhidratlar ve yağlar hücreye enerji sağlar. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Ayrıca enzim olarak kimyasal tepkimeleri hızlandırır. Nükleik asitler, DNA ve RNA kalıtsal bilgiyi taşır ve hücre faaliyetlerini kontrol eder. Vitaminler ise düzenleyici olarak metabolik olayların sağlıklı şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu nedenle organik moleküller olmadan hücredeki yaşamsal faaliyetler sürdürülemez. Dengeli beslenmenin sağlık ve yaşlanma üzerine uzun süreli etkileri nelerdir? Dengeli beslenme, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin yeterli ve düzenli alınmasını sağlar. Bu sayede vücut doğru şekilde çalışır, bağışıklık sistemi güçlü olur ve hastalıklara karşı direnç artar. Uzun vadede dengeli beslenen kişilerde obezite, kalp hastalıkları ve diyabet gibi rahatsızlıkların görülme riski azalır. Ayrıca hücreler daha sağlıklı kaldığı için yaşlanma süreci daha yavaş ilerleyebilir. Kısacası dengeli beslenme hem sağlıklı bir yaşam sürmeyi hem de daha kaliteli bir yaşlanma süreci geçirmeyi destekler. Vegan veya vejeteryan bireyler, sağlıklı bir beslenme düzeni için hangi organik molekülleri takviye olarak almalıdır? Vegan ve vejetaryen bireyler, hayvansal gıdaları az ya da hiç tüketmedikleri için bazı organik molekülleri yeterince alamayabilirler. Özellikle protein alımına dikkat etmeleri gerekir. Bitkisel kaynaklı proteinler, baklagiller, kuru yemişler tüketilmelidir. Ayrıca B12 vitamini genellikle hayvansal besinlerde bulunduğu için takviye olarak alınması gerekebilir. Bunun yanında bazı durumlarda D vitamini ve omega-3 yağ asitleri de eksik olabilir. Dengeli ve planlı bir beslenmeyle bu eksiklikler önlenebilir. Kahvaltıda tüketilen kızarmış ekmek ve üzerine sürülen reçel içeriğindeki karbohidratlar, öğle yemeğinde tüketilen tavuk, balık veya fasulye içeriğindeki proteinler, akşam yemeğinde tüketilen zeytinyağlı gıdaların içeriğindeki yağlar, insan vücudu için gerekli organik moleküllerdendir. Bunların sindirimi sonucu oluşan yapı taşları, hücrelerde enerji kaynağı olarak kullanıldığı gibi büyüme ve gelişme için de gereklidir. Günlük hayatta besinlerle alınan bu organik moleküller, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Organik moleküllerin yeterli miktarda veya dengeli bir şekilde tüketilmemesi durumunda çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Aşırı beslenme, yağ depolanmasına, obeziteye, diyabete, kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Yetersiz beslenme ise gelişim geriliğine, bağışıklığın zayıflamasına, saç ve cilt problemlerine, hormonal düzensizliklere ve enerji yetersizliğine sebep olabilir. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 90. sayfasında yer alan Organik Moleküller adlı 4. etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Etkinlik sonunda oluşturacağınız infografik, öğretmen tarafından oluşturulacak puanlama anahtarıyla değerlendirilecektir. Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Öğretmen rehberliğinde 5'er kişilik heterojen öğrenci grupları oluşturunuz. Organik moleküller ve ilişkili kavramlar tablosunda belirtilen organik molekül grubundan birini seçiniz. Bu süreçte gruptaki her bireyin farklı bir organik molekül grubunu seçmesini sağlayınız. Organik molekül grubu seçimi. Gruptaki her öğrenci farklı bir organik molekül seçecek. Gruptaki birinci öğrenci karbohidratlar, ikinci öğrenci yağlar, üçüncü öğrenci proteinler, enzimler, dördüncü öğrenci nükleik asitler ve beşinci öğrenci de vitaminleri seçecek. Farklı gruplardan aynı organik molekül üzerinde araştırma yapacak öğrencilerin bir araya gelmesiyle 5 farklı uzmanlık grubu oluşturunuz. Uzmanlık grubu oluşturma. Gruplardaki öğrenciler birer organik bileşik seçecek, sonra gruplardaki aynı organik bileşiği seçen öğrenciler uzman grupları olarak bir araya gelecekler.
Örneğin karbonhidrat seçen öğrenciler bir araya gelerek karbonhidrat uzman grubunu oluşturur. Seçtiğiniz organik molekül grubu ile ilgili bilgi toplamak için uzmanlık grubu üyelerinin kullanabileceği bilimsel araçları, bilim dergileri, bilimsel makaleler, güvenilir internet siteleri vesaireyi belirleyiniz. Uzmanlık grubunda bilimsel dergiler, makaleler ve güvenilir internet sitelerini kullanarak seçtiğiniz molekül hakkında derinlemesine bilgi toplarsınız. Bilgileri karşılaştırıp doğruluğunu teyit edersiniz. Bilgi toplama kaynakları: ders kitabı, güvenilir eğitim siteleri, .edu.gov.tr uzantılı, bilimsel dergiler, MEBI, EBA vesaire. Şimdi uzmanlık gruplarının araştırma yapacakları konu başlıklarına bakalım. Lütfen dikkat! Konu başlıklarını not almayı unutmayın. Karbohidrat uzmanlık grubu. Karbohidratların genel özellikleri: monosakkaritler, riboz, deoksiriboz, fruktoz, glikoz, galaktoz. Disakkaritler: sükroz, maltoz, laktoz. Polisakkaritler: glikojen, nişasta, selüloz, kitin. Karbohidrat çeşitlerinin hangi canlılarda bulunduğu ve hangi yapılara katıldığı, karbohidratların sağlıklı beslenmede önemi araştırılacak. Yağlar uzmanlık grubu. Yağların genel özellikleri: yağ asitleri, trigliseritler, steroidler, fosfolipitler. Yağ çeşitlerinin hangi canlılarda bulunduğu ve hangi yapılara katıldığı, yağların sağlıklı beslenmede önemi araştırılacak. Protein ve enzim uzmanlık grubu. Proteinlerin ve enzimlerin genel özellikleri: amino asitler ve peptit bağı. Proteinlerin oluşma tepkimesi, polipeptit oluşumu. Proteinlerin denatürasyonu ve renatürasyonu. Basit ve bileşik enzimler. Aktivasyon enerjisi, enzim-substrat ilişkisi. Enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörler. Proteinlerin sağlıklı beslenmede önemi araştırılacak. Nükleik asitler uzmanlık grubu. DNA'nın özellikleri, RNA'nın özellikleri, nükleotitlerin genel yapısı, pürin ve pirimidinlerin yapısı ve çeşitleri, nükleotitlerin polimerleşmesi ve fosfodiester bağlarının oluşumu, DNA yapısında görülen baz eşleşmeleri ve hidrojen bağları, DNA ve RNA'nın karşılaştırılması, benzerlik ve farkları araştırılacak. Vitaminler uzmanlık grubu. Vitaminlerin genel özellikleri, vitaminlerin grupları, yağda çözünen vitaminler A, D, E, K, suda çözünen vitaminler B, C, vitamin eksikliğinde ortaya çıkabilecek hastalıklar ve vitaminin en fazla bulunduğu besin, tablo şeklinde araştırılacak. Öğretmen rehberliğinde organik molekül grubu ve tabloda belirtilen ilişkili kavramlarla ilgili bilgi toplayınız ve bu bilgileri kaydediniz. Seçilen organik bileşikle ilgili bilgiler güvenilir kaynaklardan araştırılır ve not edilir. Uzmanlık konunuza ilişkin bilgilerinizi diğer uzmanlık grubu üyeleriyle paylaşınız ve grup olarak toplanan bilgileri güvenilir kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırınız. Varsa eksik ve hatalarınızı düzeltiniz. Toplanan bilgiler, uzman grubunun diğer üyelerinin bulduğu bilgilerle ve güvenilir kaynaklarla karşılaştırılır ve eksikler düzeltilir. Grup arkadaşlarınızla sorumluluk bilinci içinde çalışınız. Onlara karşı anlayışlı ve nazik olunuz. Uzmanlık grubunda ilgili bilgilere ulaştıktan sonra esas gruplarınıza dönünüz ve edindiğiniz bilgileri hazırlayacağınız bir infografik ile grubunuza anlatınız. Bu süreçte uzmanlık konunuz olan organik moleküllerin insan sağlığı açısından önemini arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilgileri topladıktan sonra kendi asıl grubuna döner ve öğrendiklerini arkadaşlarına anlatırsın. Bu sırada bu moleküllerin insan sağlığı açısından önemini vurgulamayı unutmamalısın. Süreç içinde insan ilişkilerinde yapıcı ve uyumlu olmanın önemini unutmayınız. Uzmanlık gruplarında edinilen bilgilerle bireysel olarak hazırlayacağınız infografik örneklerine bakalım. Sizler de uzmanlık gruplarında edindiğiniz bilgiler ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak kendi infografiğinizi hazırlayınız. Birinci infografik örneğimiz karbohidratlar. Yağlar infografik örneğin. Proteinler, enzimler infografik örneği. Nükleik asitler infografik örneği. Vitaminler infografik örneği.
Bireysel olarak uzmanlık gruplarında ulaştığınız bilgileri kullanıp, çalışma grubu olarak tüm organik bileşikleri içeren bir infografik oluşturunuz. Bugün gördük ki organik moleküller sadece formüllerden ibaret değil, yaşamın ta kendisi. Şimdi kendinize sorun, hücre bu moleküller olmadan bir saniye bile var olabilir mi? Bir sonraki derste bu yapı taşlarının nasıl çalıştığını daha derinlemesine analiz edeceğiz. Hazır gelin. Katılımınız için teşekkür ederim. Biocast